Merhaba. Şimdi size dünyanın en büyük canlısının ne olabileceğini sorsam ne derdiniz? Hayır, bir balina değil. O kadar büyük ki tam 1200 futbol sahası genişliğinde. Hala düşünüyor musunuz? O zaman hikaye başlasın. 1862 yılında İngiltere'de ılık bir yaz günüydü. Oxford'da nehirde süzülen bir kayıkta bir matematikçi 3 küçük kızı gezintiye çıkartmıştı. İşte o gün o kayıkta "Hadi bize bir hikaye anlat" diyen küçük Alice'e doğaçlama olarak bir tavşanın peşinden giden Alice'in hikayesini anlatan Lewis Carroll 100 yılı aşkındır çok okunan o hikayeyi orada yaratmıştı. Alice Harikalar Diyarında. Tavşan deliğinden düşen Alice'in hikayesi. Alice mantarların bir kenarından ısırınca devleşiyor, diğer kenarından ısırınca cüceleşiyordu. Ben bu muhteşem hayal gücünün peşinden giden çocuklardandım. Ya siz? Ama hikayedeki sihirli mantarları aslında Lewis Carroll'ın gerçek dünyadan esinlenerek hikayesine koyduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim. Mesela şamanlar mantarları sadece yiyecek olarak değil, başka dünyalara açılan bir kapı olarak görmüşlerdi. Antik Mısır'da halkın yemesi yasaktı. Çünkü mantarlar tanrıların yiyecekleriydi. Ortaçağ Avrupa'sında mantarların büyü ve simya ile olan ilişkisi onları birçok kadim ritüel ve inancın merkezine yerleştirmişti. Mantarlar hem şifalı özellikleri hem de potansiyel zehirli etkileriyle dikkat çekmişti yüzyıllarca. Ama şapkalarının altında bir sır daha saklıyordu mantarlar. Mantarlar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlardı. Mantarlar toprak altına uzanan kökleriyle gizli bir iletişim ağı kurabiliyorlar. Buna Wood Wide Web deniyor. Wood Wide Web ile birbirleriyle iletişim kuruyor, bulundukları topraklardaki diğer bitkilerle su ve mineral paylaşıyorlarmış. Oregon'un dağlarında saklanan bir bal mantarı, yer altındaki görünmez kök ağıyla 8400 yıldır 1200 futbol sahası genişliğinde tek bir beden gibi yaşıyor. Şimdi tahmin edebiliyor musunuz? Dünya üzerindeki en büyük canlı organizma bir mantarmış. Kısacası ormanın kalbi aslında toprağın altında atıyormuş. Mantarlar birbirlerine olan bağlarıyla yorgun düşmüş bir ağacı besliyor, genç bir fidana umut olabiliyormuş. Besin olarak tabağımıza geldiğinde ise lif, protein, B vitamini ve minerallerle zengin bir şov yapıyormuş. Hele zeytinyağı ile pişerse. Zeytinyağı içindeki bütün gücü dışarı en güzel şekilde vermesini sağlıyormuş. Sıcak bir yaz akşamı hemen pişsin ve ruhumu doyursun dediğim o an aldım buzdolabından mantarları. 5. tadımızı yani umamiyi damaklara bırakan bu sihirli yiyeceği biraz sarımsak ve en sevdiğim peynirlerle buluşturuyorum. Ama bu masalın asıl kahramanını unutmayalım. Juliet, Ayvalık'ın coğrafi işaretli gururu, sızma zeytinyağı. Mantarın mineral seslerini yükseltiyor. Peynirin tuzlu fısıltısını ve sarımsağın keskinliğini yumuşatıyor. Ve ortaya gerçek bir şölen çıkıyor. Umami damaklarımızda zirveye tırmanıyor. Bu bilimin kanıtladığı bir büyü. 2021'de Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir araştırmada zeytinyağının umami tadını yani glutamat emilimini hızlandırdığı kanıtlandı. İşte böylece sihirli mantarlar, nefis Türk peynirleri, biraz sarımsak
ve Juliet'le basit görünen bir akşam yemeği masalsı bir şölene dönüştü. Ve beyaz tavşan hala koşuyordu. "Elbette geç kaldım, her zaman geç kalıyorum," diyerek. Ama bu kez yolunun üzerinde kırmızı bir tava vardı. İçinde bir lezzet fırtınası. Ve 1862'de koşmaya başlayan tavşan bugün ilk kez durdu. Saati unuttu, kraliçeyi unuttu. Sadece tavaya baktı. Alice de yanına oturdu. Mavi tırtıl yavaşça ilerledi. İskambil kağıdından askerler hareket etti. Kriket oyunu bitti. Çünkü bu tavadaki lezzet hepsini keyifli bir sofrada küçük bir molaya davet etti. Hayat böyle bir şey değil mi? Anlarda küçük mutluluklar yaratmak. Ne kadar yediğin değil, ne kadar keyifle yediğin önemlidir. Afiyetle.